Prototipin ilk halini buldum. Poppy Playtime Chapter 5, prototip üzerine yoğunlaşılan bir bölüm oldu. Öyle ki prototipin kim olduğunu, nasıl göründüğünü ve ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Bunların hepsi çok önemli hususlar olsa da neredeyse herkesin gözünden kaçırdığı çok önemli bir detay buldum. Notlarda prototipin ilk halini. Ama konuya geçmeden önce prototipin ilk halinin şu anki halinden farklı olduğunu size ispatlamam lazım ki önceki videoda bunu size ispatlamıştım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Lakin bazılarınız maske teorisine yorumlarda karşı çıkmıştı. Bu yüzden öncelikle size prototipin yüzünün maske olduğunu ispatlamam lazım ki gene eleştirel yorumlar gelmesin. Gerçi etkileşimde bana yarar sağlıyor ama olsun. Birinci bölüm. Prototipin maske taktığının ispatları. Çocukların kullanıldığı deneylerde çocukların hiçbiri oyuncak harici bir bedene aktarılmaya çalışılmadı ve ilk deneyler küçük oyuncak bedenlerinden yapılmış olup ileri zamanlarda büyük bedenlere geçildi. Burada prototipin ilk başarılı deneylerden olduğunu bildiğimize göre prototip ilk başta kesinlikle küçüktü. Bu demek oluyor ki şu anki vücudunu ya başka deneylerden ya da kendisi üretti. Buradan maskeye dönecek olursak sizce hangi oyuncağın yüzü böyle olabilir ki? Oyuncaklar tatlı olmalıdır, korkutucu tarzda değil. Aynı şekilde prototipin maskesinin fazlasıyla büyük olması da buna destek verilebilir. Maskenin ne kadar büyük olduğunu 5. chapter'daki bu sahneye bakarsak görebiliriz. Bu küçük bir oyuncağın yüzü olamaz. I can fix you. Poppy, I Can make better. Ayrıyetten bazılarınız bu teoriye destek olması maksadıyla maskede mimik hareketlerinin olmadığını yazabilirsiniz. Ama bu maske olduğunu kanıt olmaz. Çünkü konuşurken yüz hareket etmeyen bir sürü oyuncak var. Küçük oyuncakların bazıları bekletme noktayı da buna örnek verebilir. Alt başlık olarak şunu da açmak istiyorum ki prototipin üstündeki soytarı kostümü de küçük bir bedene uymayacak kadar büyük. Yani prototip bir soytarı olamaz. Eğer prototip bir soytarı oyuncağı olsaydı bize bu bölümde soytarı oyuncağının peluş halini illaki göstermeleri lazımdı. Çünkü bu chapter prototiple alakalıydı. Bu kıyafeti prototipin ne zaman bulduğunu bir önceki videomda anlatmıştım. İsterseniz bakabilirsiniz. Buradan yola çıkıyoruz ki prototip eskiden bir soytarı değildi ve yüzü kesinlikle böyle değildi. İkinci bölüm. Deney 1006'nın ilk hali. Evet arkadaşlar, Chapter 5'teki bir tane notta böyle bir şey görüyoruz. Olumsuz bileşik sunumu. Büyüme ortamı ve negatif bileşik üzerine araştırma bulguları yazıyor. Ve işte burada bizim için asıl resim var. Araştırma bulguları. Miras konuları. 1006 ve 1007. Hassas bilgi sadece altın seviye yetkili personel tarafından erişilebilir yazıyor. Şimdi 1006'nın prototip 1007'nin ise Poppy olduğunu biliyoruz. Ve burada 1007 olarak Poppy'yi burada görüyoruz. Peki bu ne? Evet, bu 1006 yani prototip. Bu resim muhtemelen ilk üretildikleri zaman çekildiği için buradaki prototipin ilk hali. Tabi resimde tam olarak hiçbir şey anlaşılmıyor ama görüyoruz ki bir maske falan yok. Ya da ben göremiyorum, bilmiyorum. Yani şurada ağız var desek, şurada göz var desek gene bir şey çıkmıyor. İki tane Poppy'nin resmini çekmiş olamazlar. Yani burası Poppy'nin saçı ya da başka bir yeri olamaz. Çünkü burada iki tane şey koymuşlar. Miras konular olarak. Hani bundan neye çıkacaklar tam olarak bilgim yok. Ama şunu düşünüyorum ki 6. chapter'da ve belki eğer devam ederse 7. chapter'da prototipin farklı bir halini göreceğimize inanıyorum. Önceki videomda da bunu söylemiştim ve yine söylüyorum. Bence prototipin ikinci evresi var ve prototipin maskesinin altında başka bir şey var. Ve maskesinin altındaki belki bir kafatası olmayabilir, belki başka bir şey olabilir.